Selamlar herkese. Yıldız savaşlarına devam ediyoruz. Hemen çözmeye çalışalım. Yıldız bunlardan bir tanesi olacak. O zaman bu sütunu kapatırım. Bir de komşularını kapatıyorum. Şu bölgede bu mavilerden bir tanesi yıldız olacağı için hepsiyle bağlantısı olan burası yıldız olamaz. Ve artık şu ikiliden bir tanesi yıldızmış. Bu sefer de bu ikiliyle bağlantısı olan, dikkat ederseniz şu hücreler yıldız olamayacak. Çünkü bu iki maviyle bağlantısı var. Ve artık burası yıldız olduğu ortaya çıktı. Nereye bakabiliriz? Şu bölgede yıldız bir tane olmak zorunda. Dolayısıyla buralar yıldız olamaz. Çünkü bütün mavileri engelliyor. Şimdi burada şöyle bir yorum yapmamız lazım. Farklı bir renkle işaretleyelim. Şurayı da kırmızı yapalım. Şimdi her satırda bir tane yıldız olacak. Dolayısıyla 3 satırda 3 yıldız olmak zorunda. 6, 7 ve 8. satırlarda, yani son 3 satıra baktığımız zaman ihtiyacımız olan 3 adet yıldızdır. Şimdi biz bu 3 yıldızdan bir tanesine şu iki maviden birinde ulaşıyoruz. Birinci yıldızımız. İkinci yıldıza bu 3 yeşilden birinde ulaşıyoruz. İkinci yıldızımız. Üçüncü yıldıza da bu kırmızılardan bir tanesi yıldız olmak zorunda olduğu için üçüncü yıldıza da bu kırmızılarda ulaşıyoruz. Ve dikkat ederseniz bu renkli hücreler son 3 satırın dışına çıkmamış durumda. Demek ki ihtiyacımız olan 3 yıldız bu renkli hücrelerde mevcut. Dolayısıyla son 3 satırdaki kalan boş hücreler yıldız olamayacak. Böyle bir yorum yapabiliriz. Şimdi şuraları bir şey yapalım. Çok fazla renkli olmasına gerek yok. Artık bu bölgede yıldız şu ikiliden bir tanesi. Bulunduğu satırı kapatıyorum. Bir de komşu hücrelerini. Aa, ne diyebiliriz? E ve F sütununa bakıyorum. Burası kapanmalı mı? Kalan hücreler. Evet, mesela şu hücre yıldız olamaz. Bu sarı renkli hücre yıldız olamıyor. Niçin? Buranın yıldız olması demek buraya yıldız yapar. Burası yıldız olacak ve artık şu iki maviden hiçbirisi yıldız olamıyor. Nereye koyarsanız hata veriyor. Dolayısıyla bu hücre yıldız olmayacak artık. Şu bölgeye odaklanalım. Burada artık yıldızlar zaten şu ikiliden bir tanesi. Dolayısıyla kalan bulunduğu satırdaki kalan hücreler çarpı olacak ve bunlardan bir tanesi yıldız olduğu ortaya çıktı. Gerekli işlemleri hemen yapıyorum. B sütununda bu iki hücreden bir tanesi yıldızmış. Dolayısıyla bu iki hücreden bir tanesi yıldız olduğu için bulunduğu bölgedeki bütün hücreler çarpı olmalı. Şimdi de C sütununda burası yıldız. Artık ilk iki satırda iki yıldıza ihtiyacımız vardı ve artık ona ulaştık. Birinci yıldız bunlardan birisi, ikinci yıldız bunlardan birisi. Dolayısıyla ilk iki satırdaki kalan hücreler doğal olarak çarpı olacak ve D sütununa baktığımız zaman bir adet yıldız mevcut zaten. Ve sanırım bulmaca artık çözüldü. Şuralara çarpıyı koyuyorum ve yıldızın gelebileceği yerlere yıldız işaretini koyuyorum. Şurası ve şurası çarpı olacak. Burası çarpı. Son olarak bu hücrede mavi oluyor ve bulmacayı tamamlamış olduk. Her satır, sütun ve bölgede bir adet yıldız ve bu yıldızlar birbirine değmeyecek.
Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.